RC Mutfağı kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben El Profesör. Bugün karşınızda Henglong 1/16 uzaktan kumandalı boncuk atan mükemmel RC tankımız mevcut. Ve bugün mutfağımızda bu tankımızı inceleyeceğiz. Bir takım denemeler yapacağız. Haydi bakalım, şimdi mutfak zamanı. Evet arkadaşlar, şu anda tankımızın şöyle kocaman bir kutusu var. Bakalım kutumuzdan neler çıkıyor ve neler çıkacak. Evet, bakıyoruz. Şimdi çıkartalım. Evet. Biz tankımızı çıkartmıştık zaten. Burada bir adet karşımızda kullanım kitabı var. İngilizce olarak ve Çince olarak. Böyle bir aksesuar paketimiz var. Bu aksesuar paketimizin içinde nelerimiz varmış? Evet, bir adet askerimiz var. Bu asker ne işe yarıyor? Böyle tankımızın üst tarafına şuraya oturup böyle asker figürümüz. İsterseniz bunu böyle takabiliyorsunuz. Ama biz şimdi takmayacağız. Burada bir takım ufak tefek aksesuarlarımız mevcut yine. Şu tankın kenar kısımlarına takmak üzere. Evet, aksesuar kutumuzda bunlar var. Bir şey daha var. Evet. Burada da paletlerimizin yedeğini koymuşlar. Yani herhangi bir şekilde bu paletlerden bir tanesi işte kırılırsa vesaire bunların iğnelerinden koymuşlar. Bir de aynı zamanda paletlerinden yedek olarak koymuşlar. Çok güzel. Evet, şimdi devam ettiğimizde bir adet bir sıvı var. Bu sıvımız nedir? Bu sıvımız bu tankımızda duman jeneratörünün çalışabilmesi için, yani egzozundan duman çıkartabilmesi için şöyle bir duman sıvısı koymuşlar. Gelelim buraya. Burada ne güzel. Burada 6 milimetre çapında plastik boncuk. Plastik boncuk sayesinde, yani boncuklarımızı şuradan koyuyoruz ve buradan boncuk atıyor. Yalnız bunları tabii evde denememek lazım. Veya insanların yüzüne gözüne tutmamak lazım. Yoksa tabii yaralayabilir. Kesinlikle yaralayabilir arkadaşlar. Evet, burada baktığımızda bir tane şey koymuşlar. USB şarj aleti. Tabii bunun içerisinde lityum iyon batarya takılıyor ve bu lityum iyon bataryayı şu şekilde mini USB şarj aletimize rahatlıkla şarj edebiliyoruz. Evet, burada bir parçamız daha var. Evet, bu parça ne işe yarar? Bu parça infrared için. Yani burada yeri de var takılmak için bu arada. Eğer karşılıklı iki tane tank kullanıyorsanız bu karşıdaki tankın onu hizalayıp ateş ettiğimizde karşıdaki tankın ortalama 10 saniye falan fonksiyonlarını devre dışı bırakıyor ki siz de onun bölgesine geçmiş oluyorsunuz. Bu da onun için geçerli olan bir aparatımız. Onun haricinde evet, burada yine aksesuarlar olarak bu bir Alman tankı. Alman tankı, yani German Panther. Bu da onun üzerine yapıştırmanız için gerekli olan stickerları var. Onun haricinde yine tankın üzerine, aslında şu anda bu tabii kutudan çıkarttığımız gibi şuralar falan hep bomboş. Bakın, buralara yerleştirilecek olan bir takım aparatlar var. Bu aparatları da bunun üzerine koyup görsel olarak bir süsleme yapabiliyorsunuz. Evet, tankımızın iç kısmı bu kadar. Kutumuz. Evet. Biz tabii videoya başlamadan önce ne yaptık? Şarjımızı yaptık ki sizlere burada videoda bir takım şeyler gösterelim, deneyelim diye. Evet. Bunu da. İçinde bakın bir adet de şöyle bir hedef kartonu var. Hani eğer derseniz ki ben bununla işte kapalı mekanlarda hedef talimi yapacağım vesaire derseniz bu kartonu koyuyorsunuz bir kenara. Ondan sonra bu namludan o plastik boncukları atıp o şekilde hedef tahtası olarak kullanabiliyorsunuz. Evet, burada bir adet kumandamız var. Tabi adı üzerinde RC tank. Yani radyo kontrollü tank. Bu arada bunu kapatalım. Bu kumandamız var.
tankımızın şu alt kısmında şöyle bir batarya takma yerimiz var. Biz şu anda bu bataryamızı önceden taktık. Tabii. Evet, biraz yapmışlar. Evet. Bakın böyle 7.4 volt 1500 miliamperlik lityum iyon batarya kullanılıyor. Ve bu bataryayla kullanım süresi ortalama 40 dakika falan, yani yarım saat 40 dakika sürekli fonksiyonda rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Tabi yedek batarya hani alıp ekstradan bu kullanım süremizi uzatabiliriz. Bunu bu şekilde yaylı yapmışlar. Tabi biraz zor. Bazı modellerde tornavidalı koymuşlar. Elinizi sıkıştırmadan. Bakın tankımızın en güzel yanlarından bir tanesi, bakın böyle gerçek bir tank gibi hareket ediyor. Görüyor musunuz? Şu paletlerin ve bu palet tekerleklerinin oynamaları vesaire çok güzel. Ön taraftan da baktığımızda yine gayet şık bir görünüm var. Zaten bunlar Hank Donk'un yapmış olduğu bu tanklar birebir orijinal tankların aynısı. Yani bütün görsellikleriyle, şekilleriyle falan birebir aynısı olarak görebiliyoruz. Şurada bir ışığımız var. Tanklarda gerçekten burada bir far olur vesaire. Tabi burada hafif de bir karartılma yapılmış bakın. Üzerine bir hafif boya sürülmüş. Ondan sonra buradan içerisinde yine çıkan bir fiber kablo gibi bir şey var. Bu şey yapıyor. Ateş ettiğiniz zaman orada sanki böyle bir taramalı tüfekten şey çıkıyormuş gibi, kıvılcım veya ateş gözüküyormuş gibi bir şey var. Burası malumunuz namlumuz. Onun haricinde arka kısımda şuraya bir on-off anahtarı koymuşlar. Yani off ve on pozisyonu. Bu sayede tabii tankımızı açıp kapatabiliyoruz. Şu kısımda da bakın burası egzoz çıkışı. Birazdan göreceğiz onu. Gayet güzel bir şık bir tankımız. Böyle bir paletimiz var. Normal şartlar altında bu hareketi yapmamak gerekiyor. Çünkü içerisinde plastik dişliler var. Bu belirli bir noktaya geldiği zaman duruyor. Şimdi denememizi yapalım. Kumandamız aslında gayet ufak, minik, basit. Şöyle içerisine 6 tane pil takılıyor. 2.4 GHz. Çok eskiden bu tanklarda böyle eski usul antenler vardı. Upuzun çekiyordunuz. Ama şimdi bunları koymuyorlar. Artık 2.4 GHz. Yani kimseyle frekans karışmamız söz konusu değil. Tankın üzerinde yine, bu kumandamızın üzerinde yine burada bakın değişik fonksiyon düğmelerimiz var. Şu kısımlarda işte ateş etme ve ateş sesi gibi geri tepme olayını falan görebileceğimiz. Şimdi bu tankımızı ilk önce açalım. İlk önce tankı açıyoruz. On off düğmesinden. Şuradaki ışık yanıp sönüyor. Daha sonra kumandamızı açıyoruz. Ve şöyle bir ses duyduk. Arkasından bakın şurada bir kilit düğmesi var. Bu kilit düğmesine bastığımızda güzel bir sesle tankımız çalıştı. Hemen buradan volüm düğmesinden tankın motor çalışma sesini kıstık veya açabiliriz. Evet. Gayet güzel gördüğünüz gibi. Şimdi tankta ileri geri hareketlerimizi yaptığımızda hem motor sesi çıkartmakla birlikte aynı zamanda, yani gerçek bir tank yürüyormuş gibi aynı zamanda hareket ediyor. Ve bakın buradan yine sağ sol yapıyorum. Sağ sol yaparken bu tankımızda sağ sol yaparken paletlerin bir tarafını ileri, bir tarafı geri şeklinde yapıyor. Bakın gördüğünüz gibi. Şimdi şu palet öne dönüyor, bu palet arkaya dönüyor. Yani bu sayede sağa dönmüş oluyorum. Diğer hareketli. Yani aynı birebir gerçek tanklardaki gibi. Ve bu hareketi istediğimiz gibi hızlı veya yavaş yapabiliriz. Ben şu anda yavaş yapıyorum. Fazla hızlı yaparsak aşağı düşebilir. Bakın yavaş hızlı. İstediğimiz gibi bir hız haline getirebiliyoruz. Şuradan aynı şekilde ileri geri hareketler. Dümdüz aşağı çektiğimizde geri ve ileri, bakın sağa sola dönüyoruz. Böyle.
çarptı. Evet, hızlı veya yavaş. İstediğimiz gibi hareket sağlayabiliyoruz. Evet, çok güzel. Şimdi üst tarafta yine taretimizi hareket ettirmek için bakın şöyle. İşte bu hareket. Diyor ki ben bu noktaya geldim. Bu noktada bir mekanizma var içerisinde. Bu mekanizmaya takılıyor ve devam etmemizi söylüyor bize. Aslında bu mekanizmayı korumak için yapılmış bir sistem ama çok zorlarsak da tabii oradaki dişleri sıyırıp kırabiliriz. Bakın böyle. Yine yavaş veya hızlı. Tabii çok hızlı gitmez. Şuradan aşağı ve yukarı. Bakın namlumuz ne kadar güzel. Böyle aşağı ve yukarı. Bunda da aynı şekilde yukarı çıktığı zaman işte o ses bize durmamız gerektiğini söylüyor. Bunda da aşağı indiriyoruz. Evet. Birebir gerçek ses. Hiçbir farkı yok. Evet, bunlar da en önemli özelliklerden bir tanesi. Hani biraz önce dedik ya, egzoz var burada. Bu egzozdan bakalım duman çıkartabilecek miyiz? Bastık duman düğmesine ve egzozumuzdan şu anda duman çıkmaya başladı. Gördüğünüz gibi. Bakın ne kadar güzel bir duman çıkıyor. Gördünüz mü? Evet. Gerçek bir tank dumanı çıkıyor sanki. Arkadaşlar bu duman olayı şu şekilde oluyor. Hani biraz önce duman sıvısı dedik. Aslında bu duman sıvısı, dumanımızı kapatalım. Ortalığı dumana boğmayalım. Şimdi buradan kumandamızın üzerinden açtığımız gibi aynı şekilde bastığımızda kumandamızdan kapatıyoruz ve tankımız hareketini ve sesini kesmiş oluyor. Bakın zaten hareket etmiyor. Şimdi start düğmesine bastık. Evet. Gazı verdi. Şu anda çalıştı. Evet arkadaşlar dikkatli olun. Özellikle şuraya bakın. Bu taramalı tüfek efekti olmuş oluyor. Böyle. Şimdi bir de burada boncuk atma olayımız var. Şimdi bu boncuk atma olayı dediğimiz gibi 6 milimetrelik plastik şeylerden sağlanıyor. Şimdi boncuk atmak için şöyle basılı tutuyorum. Diğerine de bastığımda epey bir sert bir boncuk atıyor. Bu arada boncuk atma işlemi esnasında dikkat ettiyseniz bir geri tepme olayımız var. Boncuk bir yerlerden sekip geldi. Hatta bakınız şimdi bir boncukla alakalı olarak hemen bir test yapacağız. Bu testimiz ne olsun? Şimdi arkadaşlar bakın şu elimizde kağıt var. Bakalım bu boncuğumuz gerçekten şey yapacak mı? Evet arkadaşlar şimdi bu boncuğumuzu bir de deneme yapacağız. Kağıt üzerinde şöyle koyduğumuz bir kağıdı. Şimdi bakıyoruz. Evet arkadaşlar bunu deldi. Bakın. Bildiğiniz deldi. Hatta bakın tek elle tuttum şeysiz. Şu anda 2. 2'de 2. Gördüğünüz gibi. 3 tane deliğimiz var. Bu kameraya da gösterelim. Evet yani bu boncuk olayı aslında kesinlikle insanların eline, yüzüne, kafasına, gözüne tutulmaması gereken aslında tehlikeli bir olay. Bu nedir işte? Açık mekanda böyle işte bir ağaca atıyorsunuz veya hedef kağıdı koydunuz, hedefler koydunuz onları atın.
Ama böyle sakın kafanıza gözünüze atmayın. Yani bunlar tehlikeli şeyler. Evet. Evet arkadaşlar, şimdi tankımız gerçekten çok güzel. Sesimizi açıyoruz. Evet, bir de şey de var, yani öyle ilginç ki mesela şurada bir neyimiz var, bakın nasıl çıkacak mı, nasıl çıkıyor. Bakın gördüğünüz gibi bana mısın demiyor ha. Böyle yapalım. Ha. Şimdi tabi burada bir kayma yapıyor. Kayma yapmasının sebebi şuralar biraz hani zemin kaygan olduğu için tabi şey yapabilir. Şimdi gayet güzel. Gerçek bir tank hareketini. Evet, 5 parmak dağlarına çıkan tanklar gibi. Zafer bizimdir. Gördüğünüz gibi arkadaşlar, bakın. Hiç böyle bana mısın demeden çıkıyor. Evet, bu tankı aslında böyle en güzeli arazide kullanmak olacak. Çünkü niye? Çayırda, çimende falan pati bile çektiriyoruz ha. Arkadaşlar, sizin için kendimi feda edeceğim. Bakalım canımı yakacak mı? Bunu evde denemeyin. Bakalım arkadaşlar. Şöyle mi yapsam, böyle mi yapsam? Oo, evet, epey acıtıyor arkadaşlar. Bu olayı yapmayın. Şimdi tanka genel olarak baktık, gayet güzel. Şimdi bunun içinde açalım mı bir? İçinde ne var acaba? Merak ettik. Haydi az sonra içini parçalayalım bunu. Görüşmek üzere. Çok da bir şey yok tabii ki. Böyle içerisinden bağırsak çıkacağını zannetmeyin. Gördüğünüz gibi bakın. Şimdi burada tankımızın içinde ne var? İlk olarak şu kısımda, şu ön kısımda bakın. Bu kısımda 2 adet redüksiyon sistemi, dişli sistemi var. 1, 2. Yani biri sağ, biri sol tarafı. Tabii bunlara bağlı olan motorlarımız da mevcut. Tabii bu motorlar sayesinde beyinden gelen, şurada beyinimiz var. Beyinden gelen sinyale göre sağ veya sol hareket ediyor. Onu sağlıyor veya ikisi aynı anda hareket edip ileri veya geri gidiyor. Şu kısım zaten beyin. Bakın şu kısım beyin. Şurada bir hoparlör var. O bütün sesleri duyduğumuz hoparlör şurada. Hemen şöyle yapalım. Şöyle daha iyi oldu. Evet arkadaşlar, burada güzel bir hoparlörümüz var. Burada bir beynimiz var. Yani hem kumandadan gelen sinyali algılıyor, hem kumandadan gelen sinyale göre bataryadan gelen elektriği, enerjiyi aynı zamanda motorlara gönderip onların değişik şekillerde çalışmasını sağlıyor. Aynı zamanda bu beyin yine gelen sinyaller doğrultusunda üstteki şu bakın tareti döndürme motoru, bakın burası gördünüz mü böyle. Şurası taret kısmını döndürme motoru. Şu motorcukta, şu ufak motorda bu namluyu aşağı yukarı kaldırıp indiriyor. Bu işe yarıyor. Ve şu kısımda fara giden led ışık. Şu kısımda da aynı şekilde
ateş ederken olan led ışık mevcut. Şimdi bunlar bu şekilde. Bak en güzel kısmına geldik. Bize o en zevkli görüntüyü veren kısımda bakın burada duman dedektörü. Yani duman dedektörü yanlış olur. Duman jeneratörü. Evet arkadaşlar, duman jeneratörü bu kısımda da ne yapıyor? İçerisine şuradan bakın. Hatta şöyle gösterelim. Şuradan ve şuradan duman yağını şırınga yardımıyla veya paketin içerisinde çıkan bir tane şey vardı. İnce uçlu bir şey vardı. Onunla bunun içine döküyoruz. Bu içerisinde bir adet rezistans var. Rezistansla birlikte aynı zamanda burada bir şey var. İçerisinde böyle yanmaz bir pamuk, elyaf gibi bir malzeme var. O malzemedeki yağı ısıtıp onu duman haline çeviriyor. Yani bir nevi eritiyor, duman haline çeviriyor. Onları da egzozdan biz alıyoruz. Tabi buraya gelen sinyal doğrultusunda bu iş olmuş oluyor. Şimdi şu elektronik cihaza baktığımızda waterproof bir özelliği gözükmüyor. Yani su geçirmezlik özelliği gözükmüyor. Fakat bazı videolarda görüyoruz. İşte adam tankı alıyor, işte suyun içine sokuyor, işte çamurların içinden geçiyor vesaire vesaire. O zaman öyle bir mantıkla düşüneceksek hemen kafamızdan şunu canlandırabiliriz. İşte bu elektronik üniteyi izole edip yani artık işte bu şeyler var. Bunun içini açıp şey sürebiliriz. Yani izolasyon sıvısı gibi şeyler sürebiliriz. Veya işte silikonumsu şeylerle kaplayabiliriz. Ama o ne derece başarılı olur? Tabii onu denemek lazım. Ayrıca bir program bir tanesinde deneyelim bunu. Çok iyi olur ya. Bakalım gerçekten su geçirmez olacak mı? Yani tankımızı suyun içine soktuğumuzda tankımızı su geçirmez yapabilecek miyiz? Güzel bir fikir. Şurada da zaten on-off düğmemizin şeyi mevcut. Gayet güzel. Şu anda gördüğünüz gibi tabii tank özelliği olmadan paletsiz bir şekilde tıngır tıngır gidiyor böyle. Evet, yani tankımızın içinde ne var? Tankımızın içerisinde bunlar var. Evet, tankımız bu. Gayet güzel, şık ve harika bir tank. Evet arkadaşlar, bu programımızda ne yaptık? Bir adet Henglong tankı aldık, inceledik. Hatta biraz daha ileri gidip içini açtık. İçinde ne var dedik. İçinde olanları da gördü. Yani dolayısıyla ben bir hafta sonu bu tank alıp böyle bir yere gittiğimde aşağı yukarı 2 tane de ekstradan bataryam olsa akşama kadar kullanırım. Artık böyle coşarım. Yanıma tabii likitlerimi de alırım. Likitlerini koyarım bunun içine. Egzozundan duman çıkarta zevkimize, keyfimize varız. Hatta ve hatta bunu aslında en güzel kullanma yöntemi nedir biliyor musunuz? En az 2 kişi karşılıklı olacaksınız ki tadından yenmez. Şöyle güzel arazide, işte ormanda, işte toprakların, kayaların üzerinden gidişatı, ne bileyim yani o tank videolarında, gerçek tank videolarında karşınıza çıkan gördüğünüz şeyler gibi şeyleri düşünsenize. Ne kadar mükemmel olur. Belki siz de bu fikri beğenmişsinizdir. O zaman eğer bu fikrimizi de beğendiyseniz alt kısma tanklarla alakalı linkleri de bırakıyorum. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzda bir tankımızı inceledik. Özelliklerine baktık. Biraz daha ileri gidip içini açtık, baktık. Ondan sonra sizlere bu konu hakkında bilgi vermeye çalıştık. Ve mutfağımızda gördüğünüz gibi bu sefer hazır bir gıdayı mutfağımızda bu sefer incelemiş olduk. Arkadaşlar sizleri çok seviyoruz. Kanalımızı takip etmeyi unutmayın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarımızda değişik, enteresan ve güzel, çok ilgi çekici videolarımızda yine karşınızda olacağız. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyoruz. Ben El Profesör. Kendinize çok iyi bakın. Paçı paçı.